Değerli dostlar, herkese selamlar, saygılar. Bugün Samsun Terme Kocamanbaşı köyündeyiz. Hoylan Mahallesi. Burada Mesut Savaş kardeşimizle beraberiz. Çiftçi Günlükleri kanalımızda çiftçi sohbetlerine fırsat buldukça devam ediyoruz. Farklı uygulamaları yapan arkadaşlarımızın olduğunu gördüğümüzde de bu şekilde kayda alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz ki yapılan uygulama bir kişinin daha belki işine yarar düşüncesiyle. Bulunduğumuz bölge meyilli bir arazi. Meyilli bir arazide ne tür çalışmalar yapılmış? Bunları sizle paylaşacağız. Öncelikle kardeşimize bir merhaba demek istiyorum. Merhabalar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın Mesut kardeşim. Mesut kardeşim benim komşum sayılır. Yani yakın köydeyiz. Bugün de bu tarafta bir işimiz olduğu için kendisinin arazisinden haberdardım. Bugün de gelip ziyaret edip yaptığı özellikle bu cep teras uygulamasını bugün burada görüntülemek ve sizlerle paylaşmak istedim. Ben şimdi kamerayı Mesut kardeşime çevirerek bize yapılan uygulamayı anlatmasını isteyeceğim dostlar. Evet Mesut kardeşim, gördüğüm kadarıyla az önce de dediğim gibi çok güzel bir teraslama uygulamaları yapılmış burada ocak üstlerinde. Şu an senin de bulunduğun bölge bu arazi meyilli olmasına rağmen dümdüz hale getirilmiş. Bundan çok anlaşılmayabilir ama şu bölgede daha net anlaşılıyor. Öncelikle ben şunu sorayım. Bu meyilli arazide böyle bir uygulama yapmaya nasıl karar verdiniz? Bir mühendis önerisiyle mi oldu? Evet, mühendis önerisiyle oldu. Bizim ona sorduğumuz bahçelerimiz biraz eski dikim, yaşlandı. Nasıl yenileyebiliriz gibi bir akıl sorduk. O da bize sıranız iyi, dallarınız da güçlü. Hiç kesip yeniden dikmeye gerek yok. Böyle bir uygulama yapın dedi, tarif etti. Biz de giriştik. Pat pat dediğimiz gırgırla yaptık. Yani 4 diş diyorum ben. 2 sefer bu tarafa, 2 sefer 4 bıçak girdik buna. 35-40 santim kadar her bir ocaktan birer pat pat toprak boşladık. O yani da pat patın dişlerinin bu bölgeden eştiği toprak bir pat pat yükü kadar oldu. Evet. O toprağa da kürekçi vasıtasıyla ilk önce alt taraflarına şu altlara doldurdunuz. Evet, basarak şöyle hani kaldırıp atmadan basaladık. Gerisinde mezar sırtı gibi çok daha kabaydı, yüksekti. Yani bolca kapattık diplerini. Ve geçen sene 3. senesiydi. Yani hemen hemen verim 2'ye katladı gibi bir şey. Yani dallarımız güçlendi. Yani çok faydasını gördük. Yani burada su tutumu arttı. Kesinlikle. Burada toprağın özellikle üst bölgesi yumuşatılmış oldu. Evet. Alt bölgesindeki o boştaki alan kapatılarak, kökler kapatılarak desteklenmiş. Alttan hava alıyordu, yani kökler gözüküyordu. Onları da kapatmış olduk. Kapattınız. Evet. Ve dostlar biraz önceki konuştuğumuzda Mesut kardeşim şunu söyledi. Bu arazi 16 dönüm, aşağıdaki yeri 36-40 dönüm. Yani bu arazi aşağıdakinin 1/3 kadar, fındığı da 1/3 kadar alıyordum diyor. Evet. Ancak bu teraslamadan sonra 16 dönüm yerde kaç kilograma ulaştın kardeşim? Geçen sene 5 ton fındık aldık. Yani bu demektir ki yaklaşık dönümde 300 kilo. Evet. Değerli dostlar, dönümde 300 kilo bu bölge için gerçekten çiftçimizin ulaşmasının zor olduğu rakamlar. Yani bu bölgede bölge ortalamasından bahsediyorum. Bir Batı Karadeniz gibi değil buralar. Arazinin çoğu meyilli arazilerden oluşuyor ve 100-150 kilogram. Hani 200 kilogram verime ulaşan iyi fındık alıyor. Gözüyle bakılır. Evet. Ama siz sadece şu uygulamayla ve önerilen besleme uygulamalarıyla değil mi? Evet. Evet. Yani şuradaki şu teras daha iyi gözüküyor. Bakın dostlar, ocağın üst bölümü epeyce bir alan düzlenmiş şekilde. Her ocak bu şekilde. Ve şöyle geçelim Mesut istersen. Bir yukarıki ocağı da gösterelim. Şimdi Mesut kardeşimiz şunu söylüyor. Bakın ocağın üst tarafındaki meyilli alanda neredeyse hani oturup yemek yiyesilik derler ya bahçede. Evet. Bir aile oturup şu bölümde yemek yiyebilir. Pat patla bu bölgeyi tamamen düzleştirmiş. Oradan çıkan toprağı da
böyle dibine. ocağın dibine. Evet. Şimdi Mesut kardeşimizle az önce şunu konuştuk. Burada dal sayısının halen fazla olduğunu Evet, evet. O yenileme istediğimiz için, yani sürgün getirip daha da bol toprağın içinden geldiği için henüz istenilen dal sayısına düşürmedik. Yani eski dalları keseceğiz ama biraz da yetişmesini bekliyor. Bu ara biraz sıkıştı. Evet. Zamanla yenilemiş olacağız yani. Yani bu dal sayısına göre hani nispeten sık gözüküyor, evet. Yani Evet, şöyle bakıldığında şu ocakta daha iyi anlaşılıyor. Ancak dostlar, bu dal sıklığına göre yapılan şu toprak işleme uygulamasıyla, ocağın alt tarafının da desteklenmesiyle, yani şu üstten alınan boşaltılan toprağa kardeşimiz kürek yardımıyla şuraya komple serildiğini, doğru ifade ediyorum değil mi Mesut? Evet. Yani üstten aldığımız toprağı şöyle atma değil de ilk önce aşağı tarafları doldurarak, vura biraz bekeştirerek, meyilden dolayı boşalan alt kısım köklerini kapattınız. Evet, evet. İşte benim ilgimi çeken de bu oldu dostlar. Sadece teraslama ve ocağın alt kısmının beslenmesi ve de 3 yıl boyunca yapılan doğru besleme uygulamaları. İşte mühendislerin, çalıştığı mühendislerin önerdiği taban gübreleri, sıvı gübrelerin uygulanması ile dönümde dekarda 300 kilogramlık bir verime ulaşılmış bu bahçede. Yani bu bahçe diyor, aşağıda bu uygulamayı yapmadığın bahçeye göre verimini ikiye katladı. Evet. Eskiye göre ikiye katladı. Evet, evet. Valla gerçekten ben hayran kaldım şu anlamda. Şu terasların, cep terasların genişliği şu an hani böyle 3 sene geçtiği için çok anlaşılmıyor gibi ama değerli dostlar, şurada şöyle bakın, şurada hilal şeklinde genişçe bir düzlük alan var. Dal yapılarının kalınlığını da görüyorsunuz. Gayet kalın dallardan oluşuyor. Ve fındık verimi de nispeten iyi. Evet, şuraya da geçelim. Evet, burada daha iyi anlaşılıyor, evet. Yani kardeşimizin yaptığı pat yardımıyla genişçe bir teras uygulaması ve bu teras uygulamasının neticesinde 3 yıl önce, bu sene 4. yıl olduğunu söylüyor. Aldığı sonuç gerçekten tatmin edici, bölge ortalamasının üzerinde. Aşağılarda bu uygulamayı yapmayı düşündüğünüz seneye inşallah. Burada şöyle bir şey yaptık. Evet. Onu da bir dipnot olarak şey yapalım. Biz bunu yapmadan önce ışkınları komple aldık. Ondan sonra yaptık. Yaklaşık 3 sene mışkın gelmedi yani. Çünkü toprak kapattı. Evet, çok derinde boş toprak kaldılar. Evet. Biz de tazelemek istiyoruz bir an önce. Şimdi aşağıki bahçelerinde ilk önce ışkını bolca ayırıp sonra yapacağım. Burada yani bu bahçede dal eksiltememe nedeniniz istediğiniz yeni sürgünleri henüz alamamış olmak. Evet. Ama bu yıldan itibaren sanki olabilir gibi gözüküyor. Evet. Yani seneye bayağı bir seyreklemeye gideceğiz. Güzel de bir dal seyretmesi olursa burada İnşallah. Harika da bir görüntü ortaya çıkar. Yani yine bu haliyle de güzel. İnşallah aşağıki bahçelerinizde o şekilde uygularken haberleşiriz. Tabii. Yani ben patla uygulamanın yapıldığı halinde merak ediyorum. Yani ne şekilde açılıyor bu teraslar? Yani şuradan. Bir belirli bir mehil var. Bundan yama olduğu yerde Mehmet Bey, yani toprak attığın zaman çok kayıyor. Çok yama yerlerde aşağısı ayrı bir sert yapmak istiyor. Yani ama bizim mehilimiz kurtarıyor. Yani tatlı bir mehil var burada. Evet. Patla da böyle son dönemde Ordu İl Tarım'ın bazı uygulamaları var. Daha meyilli yerlerde aşağıya telle destekleyerek buradan üstten alınan toprağı aşağıya telin üzerine doldurarak yapıyorlar. Evet. Çok yama toprak durmayacak yerlerde çok güzel bir yöntem. İzledim ben de onu. Ben de yapacak olduğum yerler var. Dere kenarlarında falan ama bu arazi onu istemiyor. Toprak kaymıyor, bekeşiyor, tutuyor yani. Evet. Yani sonuç olarak toparlarsak yapmış, yaşamış, sonucunu da almış birisi olarak meyilli arazilerde herkese tavsiye ediyorum. Yani özellikle kesinlikle böyle elle ben mesela kendim geçen sene kazmayla, bu bel dediğimiz aletle, ama buna göre çok sığ kaldı bizimki. Yani burada gördüğüm benim teraslama uygulaması gerçekten
meyilli arazide dümdüz bir alan oluşturmuş. Yani bu şuradaki su tutumu bir düz araziye yakın bir su tutumu olur bu bölgede. Yani nereden baksanız 5-6 metrelik bir mesafe teraslanmış şu şekilde çeper olarak. Evet. Yani o gırgırın bıçaklarını dörtlü olarak yaptım ben ki hani şu mesafeyi iz düşümüne. Yani bu şekilde mi bu şekilde mi girdiniz? Evet. Dikine tutup şuradan böyle kısa mı? Dik girip eştikçe o taraflara yukarıdan yatırdık. Aldıkça yatırdınız. Evet. Belki bir tur daha geldiniz. Evet. Öyle mi? 4 tur. Yani, her bir ocağın üzerinde. Evet, 4 kere. Bunun tabii ilk yapıldığı hali daha da düzgünmüştür. Yani şu an biraz otlandığı için. Tabii. Evet. Evet Mesut kardeşim. Yani bu arazide biz meyilli arazilerdeki cep terasının nasıl bir sonuç vereceğini gözümüzde görmüş olduk. Bunu da dostlarla paylaşmış olduk. Ben de memnun oldum. İnşallah verimli çalışmalarınızın devamı gelsin. Aşağıdaki arazilerinizde de gezdiğimiz kadarıyla fındık verimi bu sene iyi gözüküyor. Çok şükür iyi. Bir de komple söküm yapıp terasla dikmeyi, yani esas manada teras yaparak iş makinesiyle, ondan da bahsedelim biraz. Evet, o arazim biraz uzakta, oranın mehili çok daha fazla, çok da taşlı, artı çok eski dikim. Evet. Ocakları yani 2-3 kişi zorlasak sökebileceğiz durumdalar. Yani o bahçeyi ıslah etmek için hem de çeşidi değiştirmek için komple hasattan sonra kesip alıp sonra teraslama yapıp yeniden bir dikim yapma projemiz de var. Allah nasip ederiz inşallah. Evin önünde gördüm. Onunla ilgili fidanlarınız da 2 yıllık olmuş, tüplerde hazırlamışsınız. Evet. İnşallah onlar da teraslandıktan sonra yeriyle buluşur. Çok İnşallah da güzel bir sonuç ortaya çıkar. Biz de öyle temenni ediyoruz. O gelişmeleri de birlikte görürüz. Yani yaptığınız oluruz. Çalışmalar da burası olsun. Yapacak olduğunuz o çalışmada aslında örnek olacak çalışmalar. Çünkü kendi haline bırakıldığında, evet, işte bundan 3 yıl önce 4 yıl önce kendi halindeydi sizin bu arazi. Evet. İşte siz 16 dönüm yerde ne kadar alıyordunuz? 2 ton, 2,5 ton alıyordunuz en fazla. Evet. En çok olduğunda 3'ü geçmiyordu yani ama ortalama 2,5. Yani 2,5. Evet. O bu bölgede katladı. Öyle diyebilirim. Yani sadece şu işlem 2'ye katladı. Diğer şeyleri aynı standartta yaptık. Bunu yapmayla 2'ye katladı. Öyle ben hani şu algı için söylüyorum. Bu bölgede 3-4 sene önce sizin 3 ton fındık yaptığınız sene, ya Mesut çok iyi fındığın olmuş dendiği durum değil mi? Yani 16 dönümde 3 ton baktığınız zaman yaklaşık 170-180 kilo dekar ortalaması yapar. Bu çok iyi olarak var. Ama siz 3 yıl önce 4 yıl önce yaptığınız bu terasla bunu 300'e vurmuşsunuz. Evet. İşte bu örnek olası bir uygulama bence. Ve hala eksiğimiz var. Dal sayılarınız çok olmasına rağmen, dallar biraz iç içe olma durumu var burada ama ona rağmen çok güzel fındık gözüküyor. Yani böyle kameraya yansımayabilir. Şöyle tutuyorum ama hani ışıktan dolayı bahçenin genel yapısı bu yıl içinde gayet. Artı bu yağlı fındık ekseri çok döker, cıbır olurdu. Evet. Şu an fındıkların iriliği bile değişti yani. Çünkü herhalde iyi besliyor. Yani bu bölgeye olsun, siz az önce dedi arkadaşımız, böyle yandaki şu bölgeye de biz gübre uygulamalarımızı yapıyoruz. Üst tarafta terasladığımız bölgeye de yapıyoruz. Zaten terasın ulaştığı yer neredeyse üstteki ocağın saçak köklerinin uzandığı yer bu bölge. Şuraya uyguluyorsunuz gübreyi anladığım kadarıyla. Evet, hemen. Yani %100 olmasa da iyi düzeyde taban beslemelerini alıyor kökler. Evet. Onun etkisiyle siz sıvı uygulamaları zaten sürekli yapıyorsunuz. Evet. Valla sonuçta ortada. Çalışınca oluyor, sevince oluyor diyelim. Evet. Çok şükür. İnşallah emekleriniz çalışan olsun. herkesin emeğinin almasını temenni ediyorum. Evet. Dostlar, bugün Mesut kardeşimizle birlikte bahçesini ziyaret etmiş olduk. Yaptığı bu cep teras uygulamasını, sonuçlarını paylaştık ve verimine olan etkisini anlattı bize. Yani örnek olan doğru uygulamaların bizler tarafından da alınması, kendi adıma ilk önce söylüyorum ve bir kardeşimizin de işine yarar düşüncesiyle bunları Kesinlikle paylaşıyoruz. Evet. Yani Mesut kardeşim de az önce şunu söyledi. Biz de dedi bu tür şeyleri izleyerek başladık. Aynen değil öyle. mi? Yani bu tür paylaşımların da amacı odur, o olmalıdır. Aldık ki vermemiz de lazım. Bu bir alışveriş gibi bir şey yani. Bilgi de öyle.
Yani birinin anlatımından, belki bir videodan, bir mühendisin anlatımından aldığınızı uyguladınız. Kesinlikle. Kafama yatanı alıyorum yani zaten. Güzel sonucu aldınız. Evet. Biz de bunu birlikte paylaşmış oluruz. Memnun oldum. Dostlarla, arkadaşlarla inşallah bir işine yarayan olur. Şu videodan sonra bir kişi patla Meyilli arazisine çıkıp şu uygulamayı yapsa, 2 sene sonra da dese ki Mesut Bey, sizin uygulamanızı biz de yaptık, verim aldık desek memnun herhalde oluruz. çok mutlu olursunuz. Evet. Aynen, bizim için de öyle. Evet dostlar, bugünkü sohbetimiz bu şekilde oldu. Herkese emeğinin karşılığını alabileceği bereketli bir sezon olsun diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Mesut kardeşime de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.